Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, biraz uzun bir zaman oldu. Yaklaşık 3 haftadır kanalıma herhangi bir içerik üretemedim. Bunun da bir sebebi vardı arkadaşlar. Annem ağır bir rahatsızlık geçirdi ve bu sebeple kanala içerik üretme fırsatım olmadı açıkçası. Şu an iyileşti ve tekrar eski sağlığına kavuştu. Önemli olan da bu zaten. Ve şimdi tekrar ben de kanala içerik üretmeye başlamak istedim arkadaşlar. Bugünün konusu çok teknolojik bir alet edevat değil. IKEA'dan satın aldığım 120'ye 70 santimlik Troten masa. Bu masayı kutu açılışını ve montajını sizlerle paylaşacağım ve sonrasında bu masada ilerleyen zamanlarda neler yapmak istediğimi ve nasıl planlarım olduğunu sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Daha önceden çekim yaptığım bir masam vardı arkadaşlar ama çok küçük bir masaydı. Üzerinde çekim yapmak çok efektif olmuyordu her zaman. Yukarıdan tepeden çekim yapmak istediğim zamanlar yeterince alan bana sağlamıyordu. Özellikle kutu açılışlarında sorun çıkarıyordu bana. Zaten geçici olarak kullandığım bir masaydı ve eninde sonunda daha büyük bir masa almak istiyordum. Ama odamın da ölçüleri az çok belli olduğu için buraya çok da büyük masa alamayacağım için biraz böyle orta karar. İşte 120'ye 70 santim seçmemin sebebi bu. Bu masanın daha büyük versiyonları da var. 160 santime kadar uzayanları var. Daha da eni yüksek olan, eni daha geniş olan versiyonları da var. Odanızın durumuna ve isteğinize, kullanma amacınıza göre seçebilirsiniz. Ben en küçük versiyonunu seçmiş olabilirim 120'ye 70 olarak. Masanın açılmış ve son halini şu an görüyorsunuz. Ben montajını kayıt altına aldım. Sizlerle şimdi birazdan paylaşacağım. Gelin daha fazla vakit kaybetmeden hemen montaj aşamasına geçelim ve sonrasında tekrar sizlerle yorumlarımı paylaşayım. Evet arkadaşlar, burada montajımıza kısa bir ara verdik. Sebebi şu, çünkü ben montajda yanlış bir şey yaptım. O yüzden zararın neresinden dönersek kârdır diye düşünerekten yaptığım hatayı hızlıca keşfettim ve size de şu an o hatayı yapmamanız adına burada bir kısa not geçeceğim. Burada gördüğünüz iskelet masanın hem 120 hem de 160 santimlik versiyonu için aynı iskelet. Yani her ikisine de bu iskelet uyduğu için bunu modüler yapmışlar ve ben de 160 santimlik masaya göre farkında olmadan bu iskeletin açık versiyonunu videonun başından beri montajını yapıyordum. Fark ederseniz burası aslında daha kısaldı. Şu ortadaki üçüncü parça ortaya koyduğumuz biraz daha kenarlara doğru içeri girdi ve şu an tam anlamıyla 120 santimlik masaya uygun hale geldi diyorum ve hemen montaja devam ediyoruz. Yani siz de aynı hatayı yapmayın. Masanız 120 santimlikse şu an gördüğünüz şekilde montaj olacak. Montaja devam.
Evet, kurulumu böylece bitirdik arkadaşlar. Gelelim bu masanın diğer masalardan kendini ayıran en önemli özelliğine. Arkadaşlar bu masanın yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Elektronik olarak değil, bir kolu var şu tarafta, sol tarafta. İsterseniz sağ tarafa da ayarlayabiliyorsunuz bunu kurarken. Bu kolu kullanaraktan masanın yüksekliğini değiştirebiliyorsunuz. Neredeyse benim omzuma kadar gelebiliyor en yüksek seviyeyi aldığınız zaman. Ölçümünü yaptım. Hatta kısaca şöyle hemen buradan kolu çıkarıp sizlerle beraber yükseltme sürecini de göstereyim istiyorum. Bakın şu an masayı, hatta şöyle geçici olarak alıyorum bunu. Siz de kolu da görebilirsiniz diye. Kol bu tarafta. Birazdan yakın çekimden de size gösteririm zaten. Şu şekilde kolu çeviriyorsunuz arkadaşlar ve masa yukarı doğru çıkıyor gördüğünüz gibi. Ters şekilde aşağı doğru da aynı şekilde indirebiliyorum. Piyasada birçok alternatifi var arkadaşlar bu masaların. Elektronik olanları da var bildiğiniz üzere. Hatta bu IKEA'da da aynı şekilde bu masanın farklı bir tabii ki model. Troten değil. Farklı bir seride tamamen elektronik olarak yukarı ve aşağı inen ve hatta aynı zamanda kablo düzenleme kanalı ve çoklu priz koyabileceğiniz özel kanalı olan bir versiyonu, bir modeli de var. İhtiyacınız varsa onu da değerlendirebilirsiniz. Ben açıkçası olabildiğince basit tutmak istedim. Çünkü ben masada renk olarak mümkün olduğunca ışığı güzel bir şekilde soğuran ve fazla yansıtma yapmayan ama çok da karanlık renk olmayan bir masa istedim ve o yüzden bunu seçtim. Yüksekliğin değişmesi benim için önemliydi. Hatta ilk etapta ben de bunun elektrikli olan versiyonlarını, yani motorlu olanlarını alayım diye düşündüm ama sonradan vazgeçtim arkadaşlar. Açıkçası arada da bayağı fiyat farkı da var. Neredeyse 2 katına kadar fiyat fark ediyor eğer o motorlu versiyonunu almak isterseniz. Kablo yönetmek veya kabloları düzenlemek benim de yapmak istediğim bir şey ama bunu zaten farklı aksesuarlarla masanın arkasına monte edebileceğim kablo düzenleme yapabilirsiniz. Bazen ben yukarı aşağı çekip duruma göre inceleme yapacağım, ürünün cinsine göre veya benim hizamda olması gerektiği duruma göre yüksekliğini değiştirmek isteyeceğim masanın. Yüksekliği de bu şekilde manuel olarak kontrol edebiliyorum arkadaşlar. Benim için bu kadarı yeterliydi. Gelelim bundan sonra yapmak istediklerimle alakalı size ufak tefek bilgiler vermeye. Bu benim evim aslında, şu an çekim yaptığım yer ve buradaki benim odam. İlerleyen zamanlarda bir stüdyo ortamına da geçeceğim ve stüdyoda da çekimler yapmaya başlayacağım. Orada ışıklandırma muhtemelen buraya göre daha da profesyonel olacak. Oraya bir yatırım da yapacağım. Ama burada videolar çekmeye gene devam edeceğim için bu masa benim için önemli. Yani bazen videoları hızlıca çıkmam gerekirse veya çok fazla teknik alet erdevata ihtiyaç duymadan sizlerle hemen paylaşmam gereken bir durum olduğu zaman yine bu ortamı kullanaraktan çekimler yapmak için bir masaya ihtiyacım olduğu için bu masayı satın aldım açıkçası arkadaşlar. Dolayısıyla bazen içeriklerimin bir kısmını orada göreceksiniz. Bazen içeriklerimin bir kısmını da burada göreceksiniz. Buradaki Lego da burada boşuna durmuyor arkadaşlar. Ben ilerleyen zamanlarda, hatta belki bir sonraki videom da olabilir, belli olmaz, şu an daha tam karar vermedim, Lego videoları çekmeye başlamayı düşünüyorum. Hatta yorumlara lütfen siz de görüşlerinizi bırakın. Fakat bu bir sene zarfında hiç Lego almamışlık da yapmadım. Sadece eskisi kadar agresif takip etmediğimi söyleyebilirim. Bazı çok gözüme çarpan Lego setlerini satın aldım. Bazılarını hatta yaptım ama o zaman daha henüz YouTube kanalımı açmış olmadığım için içeriklerini üretme fırsatım olmadı. Belki sizlerle yine yeni aldığım ve kutusunu henüz açmadığım bir Lego setini yapımını bitirdikten sonra o Lego setiyle ilişkili olabilecek veya onunla tanıtımı daha mantıklı olabilecek daha önceden yaptığım setleri de sizlere en azından burada model olarak gösterebilirim. Benim açıkçası Lego tarafında çok fazla spesifik böyle şu seti alırım, bu kategoriyi takip ederim diye spesifik şeylerim yok. Hani ben teknik serisinden aslında başladım bu işe diyebilirim. Teknik serisine ayrı bir hevesim var açıkçası. Ama farklı setlerden de Ideas serisinden, özellikle Harry Potter serisinden, şu an başka aklıma gelmeyen Marvel tarafında özellikle aldığım birçok farklı kategoriden Lego setleri var. Dolayısıyla ben her halükarda Hallogic'te kanalımızın ismi olduğuna göre ve benim aslında bir nevi hayatımda yapmaktan veya deneyimlemekten hoşlandığım ne varsa sizlerle paylaşmayı hedeflediğim bir kanal olduğu için Lego da bu işin bir parçası olacak. Ama kesinlikle yorumlara görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Videoyu daha da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Her zamanki gibi lütfen sizden rica ediyorum, bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, sosyal medyanızda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.